Selamlar millet, sizlere taze taze izlediğimiz Mordor Drones'un final bölümünün incelemesine hoş geldiniz. İlk öncelikle bölüm hakkındaki düşüncelerimi sonra sahne sahne ilerlemeye çalışacağımız bir video olacak. Bu videoda özellikle dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi gerçek anlamda korkunç sahnelere yer vermesi ve gerilimi had safhada tutması. İkinci kısım ise bu bölümde hikayeye dair herhangi bir şey görmüyoruz. Daha çok yüzeysel olarak dövüş sahneleri ve tabii ki de finalin getirmiş olduğu hal ile birlikte Sian karakterinin yok edilmesi. Daha doğrusu başkalaşım geçirmesiyle bitmekte. Bu videoyu özellikle Ensar'ın fikir ve düşüncelerine dayanarak yaptığımı belirtmek isterim çünkü bazı benim gözümden kaçan olayları bana aktarmış bulunmakta. Bu yüzden dolayı da ona çok teşekkür ederim. Sesimden de fark ettiğiniz üzere biraz hastayım. Sesim biraz sizlere boğuk veya kötü gelebilir. O yüzden kusuruma bakmayın. Sizlerden ricam bu emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu konu hakkında fikir ve düşüncelerinizi sunabilir ve teoriler için Discord sunucuma gelebilirsin. Katıl üyesi olarak da bana maddi destek vererek bu kanala katkı sağlayabilirsin. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Grafiksel anlamda had safhada ve çok ayrıntıya yer vermişler. Bu harika bir şey. Böylelikle bizim gözümüze dolu dolu bazı şeyleri katabiliyorlar. En çok hoşuma giden sahnelerden bir tanesi ilk sahne olan gezegenin patlaması ve bazı parçaların uzaya fırlatılması. Anne ve Uzi karakterinin uzayda konuşamayıp daha çok el hareketleriyle haberleşmesi güzel bir ayrıntı. Bunun temel nedeni de uzayda herhangi bir şekilde bir atom olmadığı için ses dalgaları da yayılamıyor. Bu haliyle de burada sese yer vermemeleri harikulade olmuş. Diğer kısımlardan bir tanesi de özellikle bizim öğretmenimizin kıyamet kopsa da umurumda olmaz dediği replik. Çünkü geçmiş bölümlerde bununla alakalı bir replik vardı. Gerçek anlamda da bir kıyamet koptu ve umurunda değildi. Ne olacaksa olsun kafasındaydı. Yine bu bölümde Uzi ve En karakterinin gerçek anlamda çıkmaya başladığını ve sevgili olduklarını gördük. Daha önceden defalarca kez flörtleşiyorlardı fakat bu sefer gerçek anlamda resmi olarak isimlerini koydular. Şimdi geçmiş sezonlara, daha doğrusu bölümlere böyle bir bakacak olursak genel hatlarıyla bu bölümü toparlamakta fayda var. Çünkü daha önceleri En karakterinin gelişimi hakkında dikkatimi çeken bir olguya yer vermek istiyorum. İlk bölümlerde En sessiz, sakin, kendi içine kapanık ve kendi haline takılan bir insandı. Fakat her bölüm geçtikçe, her olaya tanıklık ettikçe sosyal anlamda gelişiyor ve gerçek anlamda da karakteri biraz tuhaflaşıyor. Bu tuhaflıktan kastım olay şöyle arkadaşlar. En karakteri gitgide sanki böyle kötüleşiyor. Özellikle final sezonunun kredi kısmına baktığımızda En'in biraz daha böyle gaddar, kötücül bir kız karakterine büründüğünü görebiliyoruz. Bu durum aslında benim için biraz rahatsız edici oldu. Çünkü En karakterini ilk başta nasıl tanıdık, şu an nasıl kısmını bana biraz sorgulatmış durumda. Bu konu hakkında da bir teorim var. Daha doğrusu bu Sian karakteri ve yaşadıkları evren hakkında bir teorim var. Böyle düşünmeme neden olan şeyi birazdan zaten sizlere aktaracağım. Biliyorsunuz bir robot kolonileri vardı ve bu gezegende maden çıkartıyorlardı. Aynı şekilde insanlar da vardı. Fakat insanların yapmış olduğu bir deney neticesinde bu gezegendeki tüm canlılar yok oldu ve gezegenin tamamı bizim dronlara bırakıldı. Yani işçi robotlarımıza. Onlar da kendi hayatlarını yaşamışlardı. Şimdi buraya kadar her şey okey. Fakat sonradan bizim hayatımıza giren Sian karakteri veya tabiri caizse virüs olarak adlandırılan karakterin bütün her şeyi bozduğu, gerçeklik yapısını değiştirdiği ve robotları yok ettiği bir senaryo olarak karşımıza çıktı. Birincil olarak evet Sian bir virüs, okey, bu konuyla alakalı zaten herhangi bir problemimiz yok ve bu virüsün aslında dünyadan geldiğini biliyoruz. Çünkü ilk bozulma, ilk drone, ilk hata buradan meydana çıktı ve böylelikle yayılmaya başladı. Fakat bizim dronların gezegenine geldiğinde özellikle dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi gezegen patladığı anda ortaya çıkan sahneler. Bunlar özellikle birden 3. dakikalara kadar yer verilmiş. Uzaktan gezegenin parçalarına baktığımızda ve gezegen içerisinde çıkan kolları gözlemlediğimizde Sian karakterinin, daha doğrusu yani kısacası virüsün sanki bilgisayar ekranında bir yazı çıkartıyormuş gibi mesajlar vermesi. Örnek olarak 3. dakika 31. saniyede olan stop yani dur mesajını göstermesi gibi.
Benim teorim şuna göre ilerliyor. Aslında bütün bir evren sadece birer sanal gerçeklik. İçerisinde yaşayan hayvanlar, canlılar, varlıklar, her neyse gezegenler de dahil olmak üzere bunlar bir sanal evrende yaşıyor. Ancak Siyen virüsü bir gerçek ve bu sanal evreni parçalara ayırmaya başlıyor. Bizim karakterlerimiz de bu sanal dünyada aslında varlığını sürdüren birer birey olarak sınıflandırıldığını düşünmekteyim. Evet, durup dururken bir ekranda veya bir gezegenin bir parçasında herhangi bir şekilde bir mesaj balonu veya bir hatalı kodlar silsilesi görmemiz normal değil. Bu da sanal dünyanın bozukluğu veya bize iletmiş olduğu pencereler vasıtasıyla gerçekleşebilir. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü bir sonraki bölümde baştan sona bütün bir hikayeyi kapsayıp bu teorileri anlatacağım. O yüzden Discord sunucumda özellikle bu konu hakkındaki fikirlerinizi belirtebilirsiniz. İlerleyen sahnelerde yine En ve Uzi'nin gezegene gelip Siyen karakteriyle savaştığını görmekteyiz. Bu sahnelerde özellikle En karakterinin çok daha agresif ve acımasız bir karaktere büründüğünü görüyoruz. İnanılmaz derecede savaş sahnelerine ev sahipliği yaptığı bu bölümde özellikle 7. dakika 9. saniyede bir şey dikkatimi çekti. Patlamaların vermiş olduğu hata, yani boşluklar. İşte bu nedenle benim az önce sizlere bahsetmiş olduğum teoriyi oluşturmama neden olan ana faktör. Yani tüm evren bir sanal alem. Tabii ki de bu süreçten sonra Siyen karakteri, Uzi ve En karakterlerinin büyük hardcore savaşına şahit oluyoruz. Benim bu sahnelerde en çok gerildiğim, gerçek anlamda gerildiğim 10. dakika 30. saniyede geri arama pingi diye bir mesaj vermesi ve bütün ellerin o koridorlarda dolaşması beni çok germişti ve iki karakterin de o an yakalanırsa başlarına neler gelebileceğini bilmesi, inanın sadece onların değil şahsi olarak bizi bile germiş durumda. Bu yüzden duygu aktarımını Glitch çok iyi yapmış. Savaş sahnelerinin ilerisine sardığımızda bu kısımdan sonra, yani 10. dakikadan sonra genel olarak Uzi, En karakteri ve Siyen karakterinin efsanevi epik savaşına şahit oluruz. Tabii ki de Nightcore müziği ile birlikte ve annesinin vermiş olduğu kazmayla. Tüm bu güzel sahneler ortalama olarak 7-8 dakika gibi çok uzun bir süreye yayılmakta. Ancak tüm bunlar devam ederken 15. dakika 51. saniyede En'in Siyen karakterinin kalbini söküp onu yok etmesiyle beraber son buluyor. Ve özellikle 16. dakikada karşımıza çıkan devasa bir boşluk ve tüm evrenin donması. Bakın, sizlere video başlarında bir teoriden bahsetmiştim. Bir virüs, bir sanal alem ve bu sanal alemin ana virüsü, tabiri caizse bu bozulmalara neden olan şeyin aniden yok olma işine gelmesi ve tüm evrenin tüm aksamını durdurması. O an yağan kar taneleri, düşen her şey veya uçan her şey durmuş durumda. Sanki zaman durmuş gibi. Ancak ana hatlarda yer alan karakterlerimizin herhangi bir şekilde bundan etkilenmemesi. Tüm bunlar yaşanırken En karakterinin o virüsün kaynağını, o virüsün sanki kalbini tutuyor gibi arka planda kalp atışının verilmesi ve Tessa karakterinin, yani Tessa'nın bedeninin bir zombi misali ona doğru yürümesi çok özel bir sahne. Çünkü her şeyin biteceği nokta orası. O karanlık boşluğun vermiş olduğu bilinmeyeni ve sanki bütün problemler şu küçücük noktada toplanması gibi bir sahne var karşımızda. Özellikle En karakterinin bundan korkması, arka planda bir kalp atışının duyulması, Tessa'nın zombi gibi gelmesi durumun ehemmiyetini daha da had safhaya çıkartıyor. Tam Tessa karakteri, daha doğrusu bedeni bu Siyen virüsünü yiyecekken En'in aniden heyecanlanıp ağzına atmasıyla beraber her şey bir nevi son buluyor. Özellikle bir sahne benim dikkatimi çekti. 16.35-16.40 sahneleri arasında En'in o Siyen virüsünün kaynağını yutması ve Tessa'nın bedeninin aniden erimeye, parçalanmaya başlaması ve özellikle evet bir kısım drone, ancak yine de sütyenine kadar o ayrıntıları da vermişler. Bu da çok hoşuma gitti benim. Yani o bir et, bir insan bedeninin, kemiklerinin etine sahip olması ve bunun yavaş yavaş parçalanıp çürümesi çok iğrenç ancak çok güzel bir ayrıntı. Bu sahnede dedim ki adamlar gerçekten helal olsun anasını yapmış yani. Ve böylelikle
bütün ana hatlarıyla hikaye bitiyor. Fakat sonradan N'e baktığımızda tamamıyla böyle hata verdiği ve kendi içerisinde çeliştiği bir durum ile karşılaşmakta. Ancak problem yok, zaten N karakteri çözücü, yani bu virüsün kaynağını yok edebilecek antivirüs gibi düşünebiliriz. O yüzden bu kısa sürüyor ve tekrardan kendine geliyor. Özellikle şöyle bir güzel bir sahneye yer vermişler. Tabi bu kısımlardan sonrası artık tamamıyla videonun ana hatları bitmiş oluyor. 19.06'da bir karakterin kahramanın dönüşümü adlı bir sahne yer almakta. Şimdi şöyle bir kaydı var. Sinema severler veya sinema ile ilgilenenler bilir. Bunun bir ismi var ancak şu an için ben ismi tam olarak bilmiyorum. Kahraman bir maceraya çıkmadan önce belirli had safhalardan geçer ve bilinenden bilinmeyene doğru bu macera kahramanın ana döngüsünü oluşturur. Özellikle N karakterinin kendisini anlatması ve nasıl bir dönüşüm içerisinden çıktığını göstermesi bence yazarların ve animatörlerin yapmış olduğu çok güzel bir ayrıntı. Onun dışında son sahnelerde artık tamamıyla N ve Cyan karakterinin birleşmiş, daha doğrusu böyle hibrit bir hale aldığını görüyoruz. After credit kısmına baktığımızda insanların ne kadar emek verdiği ve buralarda kimlerin çalıştığını görüyoruz. Bunlardan yana okey ve bu emeklerinden dolayı da teşekkür ederiz. Ancak küçük bir ayrıntı var. Son kısımda, yani 20. dakika 25. saniyede böyle daha çok Cyan karakterinin konuştuğunu görüyoruz. Ancak N karakteri böyle bıkkın bir halde bunu dinlemekte. Ve Cyan karakteri peki selam vermeyi düşündün mü sorusunu soruyor. Ve son sahnede, yani bir saniyelik bir saniye bizlere teşekkür edip bizleri gönderiyorlar. Ve böylelikle bütün hikaye teorik olarak bitmiş gibi gözüküyor. Ama benim şahsi fikrim şu yönde. Yıllardır bunu yapmaya çalıştılar. Çok da güzel bir ivme kazandılar. Bence hemen bırakacaklarını zannetmiyorum. Benim tahminime göre N karakteri ve Cyan karakterinin birleşimiyle birlikte yeni maceralar, yeni şeylerin açılacağını düşündüğüm bir ikinci sezon gelebilir veya bununla alakalı küçük küçük videolar yapılabilir. Çünkü büyük bir pazar var, Glitch büyük bir ivme kazanmış. Bence bu markayı kaptırmak istemezler. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Özellikle yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bakalım neler çıkacak. Discord sunucuma gelirsiniz arkadaşlar. Bununla alakalı teoriler de yapabiliriz, sohbet de edebiliriz ve yeni bir videoda sizin düşüncenize yer verebiliriz. Bu yüzden eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya fikirlerini yorumlarda belirtebilirsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.